kölelerden oluşan bir ordu, 40 krallığı küle çeviren 150 bin kişilik durdurulamaz bir gücü nasıl imha edebilir? Kralların kafataslarından kımız içen, insan başlarından piramitler yapan ölüm makineleri nasıl durdurulabilir? 40 yıldır yaptıkları akınlarda hiç yenilgi yüzü görmediler. Asya'yı doğudan batıya, kuzeyden güneye silip süpürdüler. Tek seferde 2 milyondan fazla insanı öldürdüler. Şimdi bu ölüm makineleri Afrika'nın kapısındaydı. Ancak karşılarında kendilerini çok iyi tanıyan, kendileri gibi çok iyi savaşan, savaşı bir sanat gibi gören, üstelik savaşmaktan başka hiçbir çareleri kalmayan Türk akrabaları vardı. Yıl 1258. Moğol komutanı Hülagü Han, 500 yıldır İslam'ın göz bebeği olan 1 milyon nüfuslu Bağdat'a ulaştı. Halife Mustasım, Allah'ın kendisini koruyacağını düşünerek teslim olmayı reddettiği an, aslında şehrin kaderi mühürlenmişti. Duvarlar çöktü, Moğollar içeri akın etti. Sistematik bir katliamla birkaç gün içinde 1 milyon insan öldürüldü. Dicle Nehri yüz binlerce el yazması kitap yüzünden günlerce mürekkep rengi, ardından kan rengi aktı. Babillerden kalan 3000 yıllık kanal sistemleri yok edildi. Tanrı hediyesi anlamına gelen Bağdadu kenti artık Moğollarındı. Ele geçirdikleri halifeye önce hazinedeki altın gümüşleri zorla yedirdiler. Bazı kaynaklara göre dansöz kıyafeti giydirdiler ve en sonunda halıya sararak atlarla ezdiler. Mesaj çok netti. Direnişin bedeli mutlak yok oluştur. İran teslim oldu. Gürcistan, Ermenistan, Suriye ve Irak düştü. Tarihin ilk terör örgütü olan Haşhaşiler diz çöktü. Kartal yuvası olarak adlandırılan, asla alınamaz denilen, asırlarca terör merkezi olan Alamut kaleleri bir gecede havaya uçuruldu. Hülagü Han'ın İslam'ın kökünü kazıma hedefi için son kale Mısır kalmıştı. Mısır'ı yönetenler ise soylular değil, İslam tarihinde ve insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir topluluktu. Memlükler. Memlük, mülk edinilmiş kişiler demekti. Bu savaşçılar Araplar tarafından Orta Asya bozkırlarından çocuk yaşta kaçırılıp köle edinilmiş, aralarından zeki ve güçlü olanlar seçkin, atlı savaşçı olarak eğitilmişlerdi. Kısa bir süre sonra kendilerini köleleştiren Arap sultanı devirip 1250'de kendi komutanları Kutuz'u hükümdar ilan ederek Devlet-i Türkiye adında bir devlet kurdular. Geleneksel bir sistemleri ve otoriteleri yoktu. Ancak askeri dehaları vardı. Ve en önemlisi Moğolların yenilmez, doğaüstü varlıklar olmadığını çok iyi biliyorlardı. Çünkü kendileri de aynı toprakların çocuklarıydı. Aynı savaş taktiklerini kullanıyor, aynı atlara biniyor, aynı kılıcı, oku, yayı kullanıyorlardı. Dilleri bile neredeyse aynıydı. Tek farkları biri yeni bir dine inanan Müslümanlardı, diğerleri ise kadim Türk inancı olan Köktengri'ye inanıyorlardı. Hülagü Han'ın o meşhur sözü. Ey Köktengrim, bu kez seni dinlemeyeceğim. Ya beni yaratmayacaktın ya da Arapları. Demiş ve İslam'ı yeryüzünün kanseri olarak gördüğü için tüm Arapları yeryüzünden kazımak istiyordu. Ancak son kaleleri olan Mısır'da kendi kanından olan ama kaçırılarak köle edilmiş, Müslüman yapılmış kölemenler vardı. Yani Memlükler. 1260'da Hülagü Han'dan Kahire'ye bir mektup geldi. Kendini Tanrı'nın kırbacı ilan eden Hülagü, kardeş kanı dökmeden tam teslimiyet talep ediyordu. Kutuz'un vereceği karşılık kendi sarayını bile dehşete düşürdü. Moğol elçilerini infaz ettirdi. Bu, Türk ve Moğol töresinde bağışlanamayacak, topyekün yıkım gerektirecek bir davranıştı. Kutuz bu töreyi bilerek tüm köprüleri yaktı ki hem askerlerine hem de halkına tek bir seçenek bıraktı. Ölümle savaş. Kutuz, savaş hazırlığı olarak hazineyi boşalttı, tüccarların mallarına el koydu ve eski siyasi rakibi, büyük ve dahi komutan Baybars'ı sürgünden geri çağırdı. Memlükler ve Moğolların her şeyleri aynıydı. Ama göçebe Moğolların aksine Memlüklerin arkalarında merkezi bir devletin devasa kaynakları vardı. Savaş hazırlıkları bitmek üzereyken öyle bir şey oldu ki
tüm dünyanın ve Müslümanların kurtuluşunu müjdeleyen bir ölüm haberi geldi. Büyük Hakan Mönke'nin ölümü üzerine Hülagu ordusunun %80'lik kısmıyla Türkistan'a dönmek zorunda kaldı. Suriye ve çevresini kontrol altında tutmak için komutan Ketboğa'yı 20.000 askeriyle bölgede bıraktı. Bu inanılmaz değişimle birlikte Kutuz, savunmada beklemek yerine Moğolların üzerine yürüdü. Tarih 3 Eylül 1260. Yer Yizre Vadisi'ndeki Ayn Calut, yani Tevrat'ta yer alan Golyat'ın pınarı. Sayılar neredeyse eşitti. Kutuz asıl gücünü vadinin güneyindeki ormanlık alanda gizledi. Baybars ise 3000 kişilik süvari öncü birliğiyle Moğolların net görüş alanında pozisyon aldı. Bu kasıtlı bir provokasyondu. Moğollar tüm güçleriyle ileri atıldı. Dalgalar halinde ölümcül bir ok fırtınası kopardılar. Memlük hattı baskı altında geriye doğru büküldü. Ve Baybars beklenen emri verdi. Geri çekilin! Bu bir bozgun değil, kusursuz bir sahte geri çekilme oyunuydu. Oysa bu Moğolların da sürekli kullandığı bir savaş kandırmacasıydı. Kaderin cilvesine bakın ki bu kez kandırılan Moğollar oldu. Ketboğa önceki savaşlarda olduğu gibi düşmanın kaçtığını sanarak tam takibe geçti. Vadinin derinliklerine doğru hızla ilerlediler. Yaklaşık 1 saat boyunca Moğol hatları uzadı ve sonra tuzak kapandı. İşte bu kurt kapanıydı. Yani Turan taktiği. Müslüman olmuş ama Araplaşmamış Türklerin de var olduğunun kanıtıydı. Tepelerden binlerce ağır zırhlı Memlük süvarisi ve askeri Moğolları 3 yandan kuşattı. Yakın dövüşte Memlük ağır zırhlıları ve mızrakları Moğol hafif zırhlı askerlerini paramparça etti. Ketboğa canlı yakalandı ve zincirlenerek Kutuz'un önüne getirildiğinde şaşkınlığını gizleyemiyordu. Araplaşıp savaş yeteneğini kaybettiğini sandığı Türk komutanı tebrik etti ve kaderine razı oldu. Hemen orada infaz edildi. 40 yıllık Moğol yenilmezliği efsanesi Ayn Calut'ta yerle bir oldu. Zaferden birkaç ay sonra Sultan Kutuz bir av gezisinde komutan Baybars tarafından suikaste uğradı. Baybars, sonraki 17 yıl boyunca İslam tarihinin en büyük liderlerinden biri olarak Mısır'ı yönetti. Ayn Calut, Moğolların batıdaki ilerleyişinin son durağıydı. Memlükler kaybetseydi, Kahire küle dönecek, Moğollar Kuzey Afrika'yı tümden ele geçirip sonra da Avrupa'ya geçecekti. Roma ve Yunan'ın klasik bilgi birikimi yok olacak, Avrupa Rönesansı belki de hiç yaşanmayacaktı. O vadide duran 20.000 eski köle asker sadece kendi devletlerini değil, modern dünyanın ta kendisini kurtardı. Mucizelerle değil, zeka, yetenek ve yiğitlikle.